Şöyle bir aktris düşünün. Hollywood ona diyor ki sen fazla tuhafsın, buraya ait değilsin. O ne yapıyor? Gidip sektörün en büyük ödülünü kazanıyor. Ve tam da herkes işte şimdi başlıyor derken o her şeyi ardında bırakıp gidiyor. Evet, bu Sissy Spacek'in akıllara durgunluk veren hikayesi. Hikayenin kalbinde tam bir paradoks var, değil mi? Bakın 1981, elinizde Oscar, kariyerinizin mutlak zirvesindesiniz. Sonra ne oluyor? Sadece bir yıl sonra 1982'de gidip Virginia'da bir çiftlik alıyorsunuz. O dönem Hollywood için bu neredeyse duyulmamış, akıl almaz bir hamleydi. Haliyle şu soru akla geliyor. Neden? Yani neden bir insan tam da zirvedeyken frene basar, hatta direksiyonu kırıp bambaşka bir yola sapar? İşte bu seçimin arkasındaki o büyük nedeni anlamak için gelin hikayeyi en başından alalım. Her şeyin başladığı yere, onun Hollywood'a ilk adımını attığı anlara bakalım. Çünkü Sissy Spacek en başından bile alıştığımız o Hollywood yıldızlarına hiç benzemiyordu. Yıl 1972. Düşünün, Teksas'tan kalkıp gelmişsiniz, 22 yaşındasınız, hayalleriniz var. Sissy Spacek bir oyuncu seçmesi kapısından giriyor ve neredeyse anında geri çevriliyor. Gerekçe Hollywood'un aradığı o cilalı güzelliğe sahip değilmiş. Hatta bayağı da açık konuşmuşlar. Yüz hatları fazla köşeliymiş, tarzı çok sıra dışıymış, kısacası onu çok tuhaf bulmuşlar. Yani anlayacağınız o dönemin parlak yıldız kalıbına hiç mi hiç uymuyordu. Peki o ne yaptı? Vazgeçip evine mi döndü? Hayır, tam tersi. Sanki madem öyle ben de işin özüne odaklanırım dedi. Göz alıcı olmaya çalışmak yerine kendini tamamen sanata verdi. Metot oyunculuğu eğitimi aldı. Çünkü onun derdi parlamak değil, yaralı, kusurlu, yani gerçek insanları canlandırmaktı. İşte bu tutkusu, bu inanılmaz adanmışlığı onu sinema tarihinin en unutulmaz performanslarından bazılarına taşıyacaktı. Adanmışlık deyince akla ilk gelenlerden biri kesinlikle bu sahne. Carrie filmindeki o meşhur balo sahnesi için üzerine tam 150 litre, bakın yanlış duymadınız, 150 litre gerçek domuz kanı dökülmesine evet dedi. Bu bir özel efekt falan değil, rolü için yaptığı sarsıcı bir fedakarlıktı. Ve işin inanılmaz yanı sadece dökülmekle kalmadı. Tam 3 gün boyunca o dondurucu soğukta, o yapış yapış iğrenç halde o sahneyi yaşadı. Tek bir amacı vardı. İzleyici, karakteri Carrie'nin hissettiği o korkunç utancı, o aşağılanmayı iliklerine kadar hissetsin. Ve hissettik de bu rol ona daha 27 yaşındayken ilk Oscar adaylığını getirdi. Sonra Kömür Madencisinin Kızı filmi geldi ve Sissy'nin dönüşümü bambaşka bir seviyeye ulaştı. Country müziğin efsanesi Loretta Lynn olacaktı. Peki ama nasıl? Formül basit ama bir o kadar da zordu. 1. Gitti Loretta Lynn'in bizzat kendisiyle yaşadığı. 2. Onun konuşmasını, esprilerine, her hareketine adeta bir sünger gibi çekti. Ve 3. İşte bu inanılmaz, filmdeki bütün şarkıları kendi sesiyle söyledi. Peki bu kadar çabaya değdi mi? En büyük onayı Loretta Lynn'in kendisi verdi. Filmi izleyince ne demiş biliyor musunuz? Sanki kendi hayatımı izledim. Düşünsenize, bir oyuncu için bundan daha büyük bir iltifat olabilir mi? O artık resmen bir dönüşüm ustasıydı. Ve evet, bu rol ona Oscar'ı kazandırdı. Artık zirvedeydi. Tam da herkes şimdi sırada ne var diye merak ederken o, bütün sinema dünyasını şoka sokan o adımı attı. Şu zaman çizelgesine bir bakın, virajın ne kadar keskin olduğunu daha net göreceksiniz. 1976'da ilk adaylık, 1981'de Oscar zaferi. Kariyer roket gibi fırlamış ve tam o anda, bam, her şeyi bırakıp Virginia'da bir çiftliğe yerleşiyor. Peki ne yaptı o çiftlikte? Kırmızı halılar, şatafatlı partiler, bunların hepsi bitti. Yerine ne geldi? Eşiyle birlikte at yetiştirmek, kendi bahçesinde sebze ekmek ve belki de en önemlisi çocuklarını kameralardan, paparazilerden uzakta normal bir insan gibi büyütmek. Yani bu aslında bir kaçış ya da vazgeçiş değil, tamamen bilinçli bir seçimdi. Kendi sözleri durumu o kadar güzel özetliyor ki, hiçbir şey terk etmedim diyor. Kariyer yerine hayatı seçtim. İşte başta sorduğumuz o sorunun cevabı da tam olarak bu. Peki bu seçim kariyerinin sonu mu oldu? Hani derler ya, gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye. Hayır, hiç de öyle olmadı. Sissy Spacek, Hollywood'daki başarı tanımını tek başına yeniden yazdı. Elbette geri döndü ama kendi kurallarıyla.
Artık o projelerin peşine koşmuyordu. Sadece gerçekten inandığı işleri seçiyordu. Yatak Odasında gibi, Duyguların Rengi gibi filmlerle geri döndü ve ne oldu dersiniz? Yeni Oscar adaylıkları peş peşe geldi. Şu rakam her şeyi anlatıyor aslında. Toplam 6 Oscar adaylığı ve bu adaylıklar 80'ler, 90'lar, 2000'ler yani tam 4 farklı 10 yıla yayılmış durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Onun yeteneğinin zamana ya da şöhretin merkezinde olmasına hiç de bağlı olmadığının kanıtı. Ve bugün 75 yaşında. 50 yılı devirmiş bir evliliği var ve evet, hala yıllar önce taşındığı o Virginia çiftliğinde huzurla yaşıyor. Yaptığı seçimin arkasında durdu ve o seçim ona sadece ödüller değil, gerçek bir hayat verdi. Sissy Spacek'in hikayesi bize çok güçlü bir şey söylüyor. Şöhretin ve başarının peşinde koşarken hayatını feda etmek zorunda değilsin. Gerçek ve en derin başarı hayatını kaybetmek değil, tam tersine hayatını dolu dolu yaşamaktır. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor. Her anımızı paylaştığımız, sürekli göz önünde olduğumuz bu çağda asıl cesaret nedir? Her şeye rağmen spot ışıklarının altında kalmaya çalışmak mı? Yoksa kendi ışığını bulmak için o spot ışıklarından gönül rahatlığıyla vazgeçebilmek mi?